Herkese merhabalar. Bugün masamızda PAF 1222 modeli var. Bununla ilgili bir eğitim videosu çekmek istedik. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Evet, ipini takıyoruz. İlk iplik takarken taban yukarıda. Orada kancasına ipi önden arkaya doğru takıyoruz. İpin takılışı bu şekilde. Alttaki ipi bir tur çevirerek alıyoruz. Bu da yine kesik iğne kullanan bir model. Evet. Mekiğimiz alttan ipimizi çıkardık üste. İki ipi de arkaya verdik. Evet. Şimdi düz dikişten başlıyoruz. 1 ile 4 arasında dikişin sıklık seyreklik ayarı. Biz şöyle 2,5-3 gibi aldık. Normal düz dikiş için. Normal düz dikiş için. Şu anda düz dikişi çalıştırıyoruz. İleri geri yapmak istersek kolu yukarı kaldırıyoruz, geri aşağı indiriyoruz, ileri. Bu düz dikişimiz. Zikzak yapacaksak zikzak konumuz şunlar. Geniş zikzaktan dar zikzağa göre ayarları var. Şu anda en geniş zikzak. Şurası sık ayarı. Buraya doğru geldikçe seyrekleşiyor. Biz şu bölümde çalıştıralım. Bir zikzağımızı yapalım. Şu an zikzak çalıştırıyoruz. Zikzağın darını yapmak istersen, şimdi biz 8 numaralı zikzak çalıştık. 7 numaraya geçersek biraz daha dar yapıyoruz. 6 numaraya geçersek biraz daha dar yapıyoruz. Yani zikzağın her genişliği kendi içerisinde ayarlanabiliyor. Bu zikzak bölümümüz. Piko bölümümüze geçecek olursak konumuz düz dikiş programına düğmemizi alıyoruz. Şöyle artı ile 1 arasında bir konum seçiyoruz. Desenlerimiz burada. Bakın desenlerimiz burada. Zaten üzerinde numaraları vermiş. 0 ile 1 arasında yapacaksın diyor. İğneyi de şu nokta iğne oluyor. Kanalda plaka oluyor. İğnemiz orta bölümünde, yani şu bölümde olacak. Tamam. Bu bölümdeyken tuşa basıyoruz. Biz şimdi şu baklava dilimi olan deseni yapıyoruz. Pedalımıza bastık. Şu anda baklava dilimindeki deseni yaptık. Bu deseni daha sıkmak istersen. daha sıkmak istersem 0'a doğru yaklaşıyorum. Biraz daha. Tamam. Şimdi burada şöyle bir konum var. Baklava diliminin bütününü yaptık. Baklava diliminin bir sağ tarafını yapıyoruz, bir de sol tarafını yapıyoruz. Yani deseni de ikiye bölebiliriz istersen. 3 şekilde yapabiliyoruz. Şimdi burada yapılacak işlem şu. Şimdi biz ortada çalıştık. Sağ tarafa düğmemizi alırsak baklava diliminin yarısını yapacağız. Basıyoruz pedalımıza. Diğer yarısını yapmak istersek Evet. şu konumu sol taraftaki konuma alıyoruz. Bu sefer baklava diliminin öbür yarısını yapıyoruz. Yani bir deseni 3 şekil yapma ihtimalimiz oluyor. Bir sağ tarafını yaptık, bir sol tarafını yaptık, bir de bütününü yaptık. Yani Yani bilgisayarlı makinelerdeki aynalama fonksiyonu. Aynalama fonksiyonu gibi oluyor. Yine
başka bir desene geçiyorum. Mesela şu desen. Tuşa bastım. Şimdi yine o burada Yine 0 ile 1 arasında orta konumda olmasını istiyorum. Buradan programı veriyoruz. Bütün yapıyor. Deseni bütün yapıyor. Yine sol tarafa aldım. Desenin bir yarısını yapıyoruz. Desenin bir sol tarafını yapıyoruz şimdi. Aynalama şeklinde. Orta bölümü aldık. Bütününü yapıyoruz. Sol tarafa aldık. Diğer yarısını yapıyoruz. Yani bir deseni bu şekilde yapma imkanımız var. Tamam. Bir alternatif daha var. Şu kenar oyması dediğimiz, kenar fistosu dediğimiz desen. Bak şimdi. 1 ile 0 arasında bastık. İğneyi ortaya aldık. Pardon, sola aldık. Devam ediyorum. Bu kenar fistosu. Bunu bu desene göre çift tuş basmak suretiyle değişik desenler üretme imkanımız da oluyor. Mesela nedir? Şimdi kenar fistosuna bastım. Onun yanında bir başka desene daha bastım. Mesela şuna bastım. 2 deseni karma yapıyorum şu an. Yani desenler arasında kombinasyonla yapma şansın da var. Yapma şansın var, evet. Mesela şimdi yine Şu bastığımız düğme ne? tuşları yukarı kaldırma. Geri kaldırma. Evet. Şimdi yine sağdaki programa göre, yani kenar fistosuna göre 3. desenle beraber ikisine basıyorum. Şimdi 1 ile 3 arasında bir kombinasyon deniyoruz şu an. Onda da böyle değişik desenler Farklı desenlerde deneme şansımız var. Olabiliyor. Bu kombinasyonları da sağ sol şekilde aynı miyim? Yok. Sağda buna göre, kenar fistosuna göre programlayabiliyorsun. Hangisinde güzel olacaksa ona göre yapabilirsin. Mesela yine en başta buna göre bastım. Baklava dilimine bastım. Bir kenar fistosunu yapıyor. Pardon, tam basmamışım. Desenler çıkmadı. İkisine birden bastım. Evet, yani bu deneyerek göz zevkine göre yapılabilecek fonksiyon. desenler var. Peki bu makinede iplik ayarı nasıl İplik yapılıyor? ayarı şuradan yapılıyor. Bu üzerine numaratörler Numaratör var. var. Yani Numara arttıkça ipi sıkıyorsun, numara düştükçe ipi gevşetiyorsun. referans çizgisi şu küçük nokta sanırım. Evet. Efendim, Bu makinede otomatik iplik takma özelliği var. Var. Çok pratik değil. pratik değil. Ama çalışıyorsa kullanılabilir. Evet. Açma kapama düğmesi. Düğmesi buradan. Işığı aynı zamanda oradan kapatabilir. Masaya sarmak Masura isterse sarmak isterse buraya takıyor masurayı. Hem çalıştırıyor hem sarıyor. Mesela de. burada. Yalnız ipin takılış şekli sadece takılışını da göstersek yeterli, var zaten. şuradan şunu kullanıyoruz böyle. Buradan masuraya gidiyoruz. Masuraya bastık. Aynı zamanda çalışıyoruz. Düz dikişteyiz. Şu anda hem çalışıyoruz hem Yani de aynı anda hem çalışıp masurayı hem da de sarabiliyorsun. sarabiliriz. Şurada bir 10 yazan bir düğme var. Bu da desen boyunu uzatma. Aynı sıklıkta desenin boyunu uzatıyorsun. O da değişik bir özellik. Evet. Onu nasıl kullanabiliriz? Yani şimdi biz bir desen yaparak tarif etmemiz lazım o zaman. Şimdi biz ne yapalım? Mesela
Kenar oyması deneyebiliriz. O güzel olabilir. Kenar oymasını denedik, bastık. Şu an kenar oymasını çalışıyoruz. Şimdi bu kenar oymasının boyu şu şekilde 10'da. Evet. Bunun boyunu açmak istersek mesela 11'e alırız. Aynı sıklıkta daha uzama yapabilir. Yani desenin yoğunluğunu bozmadan desenin Evet. boyunu ayarlayabiliriz. Ayarlayabiliyor. Masuramız doldu, attı. Daha küçültmek istersek Daha küçültmesi istersek 10'da işte. En şeyi 10. Yani şu. Tekrar 10'a çektim. On 12'yi aldım mesela. kaça kadar yükseliyor? Çok uzatabiliyor. Mesafesi var. Evet. Bu da güzel bir özellik. Her deseni yine ihtiyacımıza göre boylarını Boylarını ayarlayabiliriz. Şurada bir yürüyen ayak benzeri bir ayak görüyorum. O da daha ziyade böyle derili merili bir işler. Yani çekmesi zor kumaşlarda, destek amaçlı. Destek amaçlı. İndiriyorsun böyle. İndirdiğin zaman o çekmesi için daha kolay oluyor. Bu da baklava deseni uzun Evet. versiyonu. Evet. Evet, başka anlatabileceğimiz fonksiyon olarak hemen hemen bütün fonksiyonları Bu. gösterdik. Bu böyle çıkıyor. Evet. Bu böyle açılıyor. Mekik kısmı burada. Bu da mekik kısmı. Mekiğin takılışı. Şöyle iplik şu kanaldan geçiyor. Şöyle geliyor. Takarken mandaldan tutuyoruz. Açık yer yukarı geliyor. Mekik oturuyor. İşe başlayacağımız zaman üst ipimizi tutuyoruz. Elimizde bir tur çevirerek alttaki ipi yukarı çıkarıyoruz. Kol veya paça dikeceksek Altı boş. boş. Buraya kolu paçayı geçiriyoruz. Rahatlıkla böyle döndürebilme amaçlı kullanıyoruz. Sürgüyü takacaksak pimlerin yerleri var. Yerlerine denk geliyor. Bu şekilde. İplerin ikisini de arkasına veriyoruz. Şu anda makinemizi düz dikişe alıyorum. Tuşların hepsi yukarıda. Kapağı kapattım. Şu anda tuşlarla, desenlerle işimiz yok. Sadece düz dikişe aldım. Şu an düz dikiş. Geri, ileri. Hemen zikzak yapacaksam alıyorum zikzağı. 5 milim zikzak. Çok pratik.
Evet. Bu da PAF'ın 1222 modeli. modelinin. Evet. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.